Üstünden geçirdik. Birincisini ördük. Şişin üzerine ilmeğimizi attık. Doladık şişimizi. Yanındakini hemen ördük. Hemen yanındakini örmeden önce şişin üzerine ipimizi doladık. 1 2 3 4 5 6 7 tane düz ilmek ördük. 7 tane düz ilmeğimizi ördük. Hemen şişin üzerine bir ip doladık. Yanından hemen 3 tane ilmek alıyoruz ve en kenardakini ikisinin üzerinden geçiriyoruz. Kenardakini hemen örüyoruz. Şişin üzerine ipimizi doluyoruz. Ve üçüncüsünü de ördük. Şişimizin üzerine doladık. 1 2 3 4 5 6 7 tane ilmeğimizi düz olacak şekilde ördük. Şişin üzerine doladık. 3 tane ilmeği ayırdık. En soldakini ikisinin üzerinden geçirdik ve kenardakini ördük. İpimizi doladık. Diğer kenardakini ördük. Hemen 7 tane daha ilmek örüyoruz. 2 4 5 6 ve 7. Saymayalım. 2 4 6 7. Şişin üzerine doladık. 3 tane ilmeğimizi ayırdık. En soldakini en üsttekinin üstüne geçirdik. Ortasını doladık ve ördük. Geride kalan ilmeklerimizi düz olacak şekilde örüyoruz. Kenardaki son ilmeklerimizi de örüyoruz. Hemen modelimizin arka yüzüne geçelim. Arka yüzünden sadece ters örgü yapıyoruz. İpimiz kendi önümüzde olacak şekilde arkadaşlar. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. Bütün ilmeklerimizi doladıklarımızda olmuş olan ilmeklerimizi de ters örmek yapıyoruz. Arka yüzünden ters ilmeklerimizi de ördük. Hemen modelimizin ön yüzüne geldik. Kenarda 4 tane ilmeğimiz var. Düz ördük. Bir tane de ön yüzündeyken, bu sıradayken artırmıştık. Buradaki ilmeğimiz 5 tane oldu. Şimdi 6 tane yapıyoruz. Doladık. Şişin üzerine doladık, ördük. Hemen yanında değiştirdiğimiz ilmeklerimiz var. Onları örüyoruz. Hemen bir ilmek atıyoruz. Şu anda kenarlarını artırıyoruz ki böyle volanlı dursun diye. Şu anda artırma yapıyoruz kenar için. 7 tane ilmeğimiz vardı. 9 tane oldu. Şu anda 11 tane oldu. Çünkü her iki kenardan da artırmaya devam ediyoruz. Şişin üzerine ipimizi attık. Kenardaki ilmeklerimizi ördük. Ortadan 3 tane ilmeğimiz vardı. Onu ördük. Sonra artırmamızı yapıyoruz. Artırmaya devam ediyoruz. Evet. Dediğim gibi 7 tane ilmeğimiz 9 oldu, 11 oldu. Artırıyoruz. 3 tane değiştirdiğimiz ilmeğimiz vardı. Onları düz olacak şekilde örüyoruz. Artırıyoruz. Kenarı çoğaltmak için 3 4 5 6 ve 7 tane ilmek sahibi oluyoruz en kenarda. Bakın artmaya başladı. Deliklerinden ve modelin gelişiminden görüyorsunuz zaten. Hemen tersine geçelim. Kenardaki ilk ilmeğimizi boşalıyoruz her zaman olduğu gibi. İpimiz kendi önümüzde olacak şekilde ters sıramızı örüyoruz arkadaşlar.
artırımı böyle bu şekilde. Biz şu anda 1 ve 2. sırasını yaptık ve burada başka bir işlem yapacağız. Hemen onu göstereceğim ben size. Şimdi kenardan ilk ilmeğimizi boş aldık. Yanındaki 2 tane ilmeği bir arada alıyoruz. Hemen yanındaki ilmekleri normal ördük. Şişin üzerine ipimizi doladık. 3 tane ilmeğimiz vardı. Altta yaptığımız işlemi burada tekrarlıyoruz. İkisinin üstünden geçirip en kenardakini örüyoruz. Şişin üzerine ip doluyoruz ve kalan ilmeği örüyoruz. Şişin üzerine ipimizi doluyoruz. Hemen ortasını buluyoruz. İlmeklerimizin bakın 2, 4, 5. Buradan da sayıyoruz. Şu anda yeni bir ilmek koyacağımız için 2, 4 tane sayıyoruz. Bir tane de koyacağız. Ortadaki 3 tane ilmeğimizi toplayıp üçünü birden çıkartıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5 ilmek oldu. Kenardaki 3 tane ilmeğimizi en kenardakinin üstünden geçirecek şekilde ördük. Kenardakini örüyoruz. Şişin üzerine doluyoruz ve örüyoruz. Bakın. Burada artırdık, burada topladık. Şişin üzerine doladık. 2, 3, 4 ve 5. Üçünü birden alıyoruz. 3 ilmeği bir arada alıyoruz. Tek ilmek oluyor. 1, 2, 3, 4. Bir tane de doluyoruz. 5. 3 tane ilmeğimiz var. En arkadakini diğerlerinin üstünden geçirip en kenardakini örüyoruz. Şişin üzerine doluyoruz. Kenardakini örüyoruz. Hemen şişin üzerine bir ilmek atıp 5 sayıyoruz. 3, 4 ve 5. Doladığımız ilmekle birlikte 5 tane ilmeğimiz olması gerekiyor. 3 tane ilmeğimizi bir arada aldık ve tek seferde çıkarttık. Şişimizin üzerine doladık. 3 tane ilmeğimizi biraz önce yaptığımızın aynısını yapıyoruz. Doladık. 2, 3, 4 ve 5. Burada da başta yaptığımız gibi 2, 4, 5 tane ilmeği sayıyoruz. 2 tanesini bir alıyoruz ve kenardaki ilmeğimizi tek başına örüyoruz. Modelimizin arka yüzüne geldiğimiz zaman bu defa haroşa yapacağız arkadaşlar. İpimiz karşıda olacak, yani anladığınız gibi. İpimiz karşıda, örüyoruz. Haroşa yaptığımız sıramızı tamamlamak üzereyiz. Bir modelimizin ön yüzüne geldik. Kenardan ilk ilmeğimizi aldık. 2 tane ilmeğimizi bir arada toplayıp çıkarttık. 1, 2, 3, bakın 5 tane ilmeğimiz var. Bir kenarda kaldı. İkisini bir aldık ve 3 tane de düz ördük. Şişin üzerine doladık. Yanındaki hemen 3 tane ilmeğimizi düz ördük. Şişin üzerine doladık. 1, doladığımızla birlikte 2, 3, 4, 5. 3 tane ilmeğimizi biraz önce yaptığımız gibi bir arada tek seferde çıkarttık. 1, 2, 3, 4 ve 5. Doladık. Kenardaki 3 tane ilmeğimizi ördük. Doladık. 2, 3, 4 ve 5. Ortada zaten kendini gösteriyor modelimiz. Ortadaki ilmeğimizin üstünden hemen 3 tanesini bir arada çıkarttık. Dört ve 5. 3 ilmeğimizi örmeye devam ediyoruz. Doladık. 2, 3, 4 ve 5. Üçünü bir arada çıkarttık. Kalan ilmeklerimizi örüyoruz. Hemen şişimizin üzerine doladık.
1 2 3 ördük. Kenardan 3 4 5 ikisini bir arada alıyoruz tekrardan. Arkadan yine haroşa öreceğiz. İpimiz karşıda oluyor. Bütün ilmeklerimizi haroşa örüyoruz. Modelimizin son sıralarına yaklaştık arkadaşlar. Göstereceğim tekrar. Kenar yapımı böyle bu şekilde oldu. Evet, şimdi 1 2 3 sıra haroşamızı yaptık. Daha sonrasında aynı şekilde 3 sırayı tamamladıktan sonra 4. sırada artık kapatmaya başlıyoruz. Kenarını bitirmeye çalışacağız. Bitireceğiz modelimizi ve daha sonrasında güzel bir patik elde edeceğiz inşallah. Hep beraber yaptığımız patiği göreceğiz. Şimdi hemen arkasına geçiyorum modelimin. Yine aynı şekilde ipim karşıda olacak ve haroşa örmeye devam ediyoruz. Artık son sıralara yaklaştık. Evet, modelimiz bu şekilde yaptık. 1 2 3 sıra haroşamız oldu. Modelimizi bir taraftan arttırdık, bir taraftan topladık ki şu görünümü sağlayabilmek için şöyle kenarlarının böyle şekilli durmasını sağlayacak. Evet, dediğim gibi böyle kendinden büküyoruz ve çok da güzel duruyor. Çok şık duran bir patik. Evet, şimdi kenarının bitirilişini göstereceğim size. Hemen kenardan 2 ilmeğimi aldım. İkisini birden çıkarttım. 2 ilmeğimi aldım. İkisini birden çıkarttım. Ve sakın ipi sıkmayın arkadaşlar. Çünkü ipi sıkıldığı zaman ağzı çok düzgün durmayacaktır. Modelimizin toplamaması lazım ve giydirip çıkartırken esnek olması gerekiyor. İkisini birden çıkarttım. Bütün ilmeklerimi ikisini birden çıkartıyorum ve gevşek, gayet gevşek ip kullanıyorum. Böyle devam edeceğiz sıramızın sonuna kadar. Hoş bir görünüm sağlıyor böyle. 2 ilmeğimizi birden çıkartıyoruz. Sürekli aynı işlemi yapmaya devam edeceğiz. Son ilmeklerimiz. Yani zincir çekiyoruz ve sıkılaştırıyoruz. Bitirdik ve kestik. Evet, bakın çok güzel göründü yaptığımız modelimiz. Burası modelimizin arka yüzü demiştim. Patiğimizin iç tarafı daha doğrusu. Şimdi bunu buradan böyle büktüğümüz zaman gayet güzel bir görünüm elde ediyoruz. Tabii ki diktikten sonrasında çok daha güzel şeyler çıkıyor ortaya. Burası burun tarafı. Evet arkadaşlar, çok güzel oldu. Eminim sizlerinkiler de çok güzel olmuştur. Ben papatyasını ve ipini de hazırladım. Şöyle papatyamızı buraya yerleştiriyoruz. Dikmek için ipini bıraktım. Kenar ipini de hazırladım. Böyle bu şekilde patiğimi yaptım.
Sizlere de tavsiye ederim. Örmesi bir o kadar zevkli, giydirmesi, kullanımı bir o kadar kullanışlı bir model. Rahatlıkla herkesin yapabileceğine inanıyorum ben. Evet. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.